Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomuzda sizlerle böyle minicik 10 santim boyunda böyle şirin bir ördek çalışacağız. Anahtarlık yapabilirsiniz özellikle. Tam da böyle okullar açılırken çocuklarınıza da güzel, çantalarına da süs olabilir. Evet, şimdi anahtarlığımız için gerekli malzemelerimiz zaten belli. Çok az bir iplerim çok az gidiyor. Koton, beyaz, turuncu, yeşil gerekli. Göz olarak da 6 milim göz, 5 ve 6, artık biraz daha büyük de hangisi varsa elinizde 8'e kadar gidebilir arkadaşlar. Tığ olarak da 3 numara 2.20 kullanacağım. Hemen başlayalım ördeğimiz için. Önce kafamızı öreceğiz. Beyazı alalım. Evet, sihirli halka ile başlıyoruz. Orta parmağımıza ipimizi 2 kere doladık. Tığın içinden geçiriyorum ve bir zincirle sabitledim. Evet, sihirli halkamız bu ve içine 8 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi hemen şu alttan gelen ipimizi çekiyoruz. İyice sıkı çekelim. Sonra diğer bu ipi çekiyoruz. Evet, 8 tane sık iğnemi yaptım. İlk ilmeğimize batıp ilmek kaydırdık. Bir zincir çekiyoruz. Daha sonra döne döne öreceğiz. Sadece burada ilmek kaydırdık. Şimdi 8 tane sık iğneye çift batalım. 8 tane peş peşe arttırıyoruz. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. 16 sık iğnemiz oldu. Şöyle araya renkli bir ip takalım veya ayraç takalım. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Üçüncü sıradayız. Bir tek, bir çift yapalım. 8 tekrar yapıyoruz. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 8 tekrar. Evet, 24 sık iğneye ulaştık. Şimdi 4. sıradayız. Ve eksiltme artırma yapmadan her ilmeğe bir sık iğne yapalım. Evet, 5. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar 8 tekrar. 2 tek, bir arttır. Devam edelim. Sıra sonunda 32 sık iğneye ulaşacağız. Daha sonra 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, toplam 4 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi 10. sıradayız ve arttırma yapacağız. 8 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane tek yaptım. Şimdi 4 tane peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci arttırma, çift battım.
ikinci, üçüncü ve dördüncü arttırma. 7 tane tek batalım. 7 sık iğnemize 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar 4 tane peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Şimdi geri kalan 9 sık iğneye tek batalım. Evet, 10. sıramızı tamamladık. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. 11. sıramızı eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, 12. sıradayız. Yine 4 bir tarafta, 4 diğer tarafta 8 arttırma yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Daha önce arttırdıklarımızın hemen hizasına 4 tane arttırdık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek battım. Bir arttır, bir tek, bir arttır yaptım, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. 4 tane yine arttırdık. Aralarda bir tane tek var. Geriye kalan 2 4 6 8, evet, 9 tane tek batıyoruz. 8 arttırma yaptık. Evet, 48 sık iğnemiz oldu. Şimdi bir sıra düz örelim. 13. sırayı düz örüyoruz. Evet, 14. sıradayız. Arttırdığımız gibi tersine azaltmaya başlıyoruz. 9 tane tek batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane tek battım. Bir azalt, bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt. Evet, toplam 4 tane azalttık. 8 tane tek batalım. 3 4 5 6 7
8 tek. Tekrar azaltıyoruz. Bir azalttım. Bir tek. Bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Evet. 4 burada, 4 de burada, toplam 8 azalttık. Evet, geri kalan 9 tane tek batalım. 3 4 5 6 7 8 9. Evet, sıra sonunda 40 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 15. sıradayız. 8 tek. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir azalt. Şimdi pardon, burada 4 tane peş peşe azaltıyoruz. Bu birinci. İkinci azaltma. Üçüncü. Ve dördüncü. Evet. 7 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 tek. Tekrar 4 tane peş peşe azaltıyoruz. Bu 1 2 3 4. Evet. Toplam 8 tane azalttık. Geri kalan 9 tane tek batalım. Sıramızı bitirdik. Evet, sıra sonunda 32 sık iğnemiz kaldı. Evet, azaltmaya devam ediyoruz. 16. sıradayız. Şimdi normal azaltacağız. Kafada arttırdığımız gibi. 2 tek, bir azalt yapalım. 8 tekrar. 2 tek. Bir azalt. 2 tek. Bir azalt. Toplam 8 tane azaltalım. Evet, sıra sonunda 24 sık iğnemiz kaldı. Şimdi içine biraz elyaf dolduralım. İyice azaltacağız çünkü kafamızı. Şöyle yanaklara doğru da itelim. Yanaklarımızı belirginleştirelim. Şöyle parmağımıza sıkılaştıralım. Şöyle makasla elyafı pusturalım. Evet, 17. sıradayız. Bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt, yine 8 tekrar yapalım.
Ve sıra sonunda 16 sık iğnemiz kalacak. Evet, 18. ve son sıramızdayız. 8 tane peş peşe azaltıyoruz. Bu şekilde 2'yi, üçüncü azaltma, dördüncü. Bu şekilde devam edelim. Toplam 8 tane azaltıyoruz. 8 sık iğnemiz kalacak. Evet, sıramızı bitirdik. En son ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir. İpimizi keselim. Evet, kafamızı bitirdik. Daha sonra şurada boşluklar var. Bunları da güzelce dolduracağız. Şimdi hemen gövdeye geçelim. Gövdeyi de 7 ile başlıyoruz. Sil halka içine 7 sık iğne yapıp gelelim. Evet, birinci sıramızda sil halka içine 7 sık iğne yaptık. İkinci sıramızda hepsine çift batıyoruz. Her ilmeğin içine 2 tane sık iğne. Sıra sonunda 14 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 14. Şimdi araya ipimizi takalım. Evet, üçüncü sıramızda bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Aynı şekilde devam edelim. Yine 8 tekrar yapıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, evet, sıra sonuna geldik. Toplam 8 artırma, pardon 7 artırma yaptık. Evet. Evet, 21 sık iğneye ulaştık. Dördüncü sıradayız. 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, yine 7 tekrar yapalım. Sıra sonunda 28 sık iğneye ulaşacağız ve 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, toplam 4 sıra düz ördük. Şimdi 9. sıradayız ve azaltacağız. 2 tane tek, bir azalt, sıra sonuna kadar 2 tek, bir azalt yapalım. Toplam 7 tane azaltma yapacağız. Sıra sonunda 21 sık iğne kalacak. Evet, 10. sıradayız. Ve bir tek, bir azalt,
Bir tek, bir azalt, yine 7 tekrar yapalım ve 14 tane sık iğne kalacak. Evet, tekrar yapalım, azaltmaya devam edelim. Evet, son sıramızdayız. Bu arada gövdemi de elyafla doldurdum. Şimdi son sıramız 11. sırada peş peşe azaltıyoruz. Toplam 7 tane azaltalım. Başladığımız gibi. Geriye 7 ilmek kalacak. Ve gövdemizi de bitirmiş olduk. Evet, ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip biraz uzun bırakacağım dikmek için. Dikme payı şöyle bırakalım. Evet, gövdemizi de bitirdik. Bu şekilde bir yuvarlak. Şu elimizi de düzeltelim. Hemen kolumuzu yapalım. Yine sihirli halka içine 6 sık iğne yapalım. Onu bir daha göstermeyeceğim. Ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet, birinci sıramızı yaptık. 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi 2, 3 ve 4. sıralarımıza da yine 6 tane sık iğne yapacağız. Eksiltme arttırma yapmıyoruz. 3, 4, 5. Şöyle çevirelim. Ve 6. Şöyle araya ipimi takayım, yine karışmayalım. Evet. İkinci sırayı yaptık. 2 sıra daha düz öreceğiz. 3 ve 4. sıralarımızı da 6 sık iğne olarak örelim. Evet, 5. sırada ve son sıradayız. Azaltma yapacağız. 2 tane tek batalım. 1, 2, bir azalt, 2 tane tek ve bitirdik. Bir tane azaltmış olduk. 5'e düştü sayımız. İlmek kaydırıp bir zincir çektim. Yine dikmek için şöyle biraz uzun bırakıyorum. Diğer kolu da dikeceğim. Bir tanesini uzun bırakıyorum. Bir tanesini normal keseceğim. Şimdi ayağımızı yapalım. Ayağımızı turuncuyla yapacağız. Yine sil halka içine 6 sık iğne yapalım. Evet, birinci sıramı yaptım. İkinci sıramda da yine 6 tane sık iğne örüyoruz. Eksiltme artırma yapmadan her birine bir sık iğne. 3, 4, şöyle kıvıralım. 5 ve 6.
Şimdi 3. sıramızda şöyle bakalım. 2 tane tek, bir azalt, ve 2 tane tek ve bitirdik sıramızı. 5 tane sık iğne kaldı. Evet, ilmek kaydır, bir zincir çektim. Bacağımız bu şekilde 3 sıra, toplam 3 sıra ördük. Yine bir tanesini uzun bırakıyorum dikmek için, diğerini normal öreceğim. Şimdi şapkamızı yapalım ya da şu kakayı yapalım turuncu elimizdeyken. Kakamız için 5 zincir çekiyoruz. Şurayı biraz uzun bırakalım, içeriye çekeceğiz, ipimizi saklayacağız. 1 2 3 4 5 tane zincir, bir atlıyorum, 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. Evet, gagamız bu kadar. Biraz uzun, biraz erken, şu kadarcık. Bunu bir yapıştıracağız çünkü dikmeyeceğim. Silikonla yapıştıracağım. Evet, şimdi iğneyi takıp iplerimizi içeriye saklayalım. Evet, ipimi taktım. Şöyle aralardan geçireceğim. Bunu da aynı şekilde iğneye takalım. Aralardan geçirelim. Evet, şapkamızı yapacağız şimdi. Bunun için yine sihirli halka içine 8 tane HDC yapacağız. Sık iğne olarak değil de yani tekli trabzan yapacağız. Orta parmağımı 2 kere doladım. Bir zincir çekip sabitledim. Şimdi bu sihirli halkanın içine 8 tane HDC. Bir zincir çektim. Batıp çıkıp 3 ilmeği bir kapatıyoruz. Tığım üstüne aldım. Tekrar batıp çıktım. 3 ilmeği bir kapattım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar alttan gelen şu ipi şöyle çekiyoruz. İyice çektim. Daha sonra bu ipi çekiyorum. İlk ilmeği batıp ilmek kaydırdım. Tekrar bir zincir. Evet, şimdi 8 ilmeğimize çift batacağız. 2 4 6 7 8. Şuradan başlıyorum. Şimdi her ilmeğimize çift batalım. Yine HDC yapıyoruz. 2
kafa arttırışıyla aynı. Artık o yüzden sayı vermeye gerek yok. Zaten yukarıya da yazacağım. Evet, toplam 8 tane arttırma yaptım. Yine de bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, şuraya 16. Birinciye batıyorum. İlmek kaydır. Bir zincir. 3. sıraya geçiyoruz. Bir tek, bir çift yapacağız. Hemen şöyle dibine batıyorum. Bir tek. Bu bir tek. Sıradakine çift. Arttırdım. Tekrar bir tek. Bir çift. Evet, sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Bir tek, bir çift. Evet, 4. sıradayız ve yine ilmek kaydırdık. Bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Bir, iki tek, bir çift. İki tek, bir çift. Sıra sonuna kadar yine 8 tekrar yapalım. Evet, 4. sırayı bitirdik. 32 tane HDC oldu. İlk ilmeğe batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir. Hemen dibine batıyorum. Evet, bu sıramızda eksiltme arttırma yapmadan her ilmeğin içine bir tane HDC yani tekli trabzan yapalım. Evet, 5. sıramızı tamamladık. Yine ilk ilmeğe batalım. İlmek kaydıralım. Şimdi 2 zincir çekeceğiz. 1, 2. Tığım üstüne aldım. Dönüyorum. Bu tarafa doğru gidiyorum. Dibine battım. Her ilmeğe bir tane eksiltme artırma yapmıyoruz. Her ilmeğe bir tane. Evet, sıra sonuna kadar her ilmeğe bir tane battım. Şimdi burayı birleştirmiyoruz. Tekrar 2 zincir çekip dönüyoruz. Tekrar dibine batıp bu tarafa devam ediyoruz. Burası ayrık olacak. Tekrar her ilmeğe bir tane HDC yapalım. Evet, 7. sırayı bitirdim. Yine 2 zincir çekip dönüyorum. Tekrar bu tarafa eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. 8. sıradayız. Evet, sıra sonuma geldim. Yine 2 zincir dönüyorum ve 9. sıramı, son sıramı örüyorum. Her ilmeğe bir tane HDC. Evet, 9. sıramı tamamladım. Bu şekilde bir görüntü olacak ve 30 tane zincir çekelim bağlamak için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30 zincir çekip ucunu keselim. Bu şekilde bağlamak yeri. Diğerinde ip takalım.
Şöyle bir sabitliyorum. Hemen ucuna sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29 ve 30 tane de diğer tarafı çekip ipimizi koparıyoruz. Ve şapkamız hazır. Şimdi şuradaki kulaklarını yapalım. Yine sihirli halka içine yeşil ipimizle 6 sık iğne ile başlayalım. Şöyle 2 kere doladım. 6 sık iğne yapalım birinci sıra. İkinci sıra hepsine çift batıyoruz. 12. 2 sırada bitireceğiz. 2, 4, 5, 5, 6. Evet, şimdi her ilmeğe çift batıyorum. Evet, 2 sırada bitmiş olacak gözümüz. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Evet, ilk ilmeği battım. İlmeği kaydırıp eğer dikecekseniz uzun bırakın. Ben yapıştıracağım silikonla. Zaten anahtarlık zaten. Şimdi bir tane daha böyle öreceğiz. Beyaz kısmını da sihirli halkanın içine 8 tane yapacağız arkadaşlar. Onu da yapalım hemen. Orta parmağı yine 2 kere doluyorum. Evet. Şimdi içerisine 8 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine ilmek kaydırdım. Bir zincir. Şunu iyice çekelim. Gerçi buraya şey yapıştıracağız. İyice çekmeye gerek yok. Ben keçi yapıştırdım. Beyaz pardon siyah boncuk varsa siyah boncukla yapıştırabilirsiniz silikonla. Evet, böyle bir tane daha hazırlayalım. Ve bütün parçalarımızı ördük. Ve dikme aşamasına geldi. Evet, bu arada gözlerimizi takmayı unuttum arkadaşlar. Burayı da kapatmış oldum. Eğer siz sadece izliyorsanız buradan devam edin. Ben bunu da öyle yapmıştım. Daha sonra yerini belirlemiştim. Zaten anahtarlık olduğu için de şu şekilde çıkmıyor kolayca. Arkasını kilitlememiştim. Şimdi bunun yerini belirlemek için şöyle yukarıdan aşağıya sayalım. 9. sıraya yapacağız. 2, 4, 6, 8, 9. sıra yapacağımız yer burası. Yani arttırdığımız, yanak arttırdığımız şurası. Bu sıraya gözümüzü takacağız. Şimdi şuradaki arttırmanın hemen yanındaki, bakın bunun yanındakine birinciyi takacağız.
Bunun için şöyle bir yerini açıyorum. Makasım ucuyla şöyle yerini açtım. Daha sonra 5 tane bu tarafa sayıyoruz. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5.'ye ikinciyi takıyoruz. Şöyle. Bunu da yerini açıyorum. Ve gözlerimizi takıyoruz. Evet. Bu şekilde göz arasında 3 tane sık iğne kalacak. Gagamızı da tam bu hizaya şöyle yapıştıracağız. Şimdi hemen kafamızı gövdeye dikelim. İğnemi takıp geleyim. Evet, kafa ve gövdemizi karşılık gelecek şekilde dikiyoruz. Bir kafaya batıyoruz. Bir gövde. Bir kafa. Evet, başladığım yere geldim. Düğüm atıp daha sonra kola geçeceğim. İpi bayağı uzun kesmişim. O yüzden buradan direkt kola devam edeceğim. Evet, bu şekilde diktik. Şimdi kolumu alalım. Kolun biri uzun bırakmıştım. Diğerini aldım. Şimdi bunu da tam dibe şu şekilde bunu da buraya dikiyoruz. Şöyle koldan geçiriyorum. Tam yana dikelim. Böyle. Diğer parmağı da ipini keseceğim çünkü diğer ip zaten bayağı uzun yapmışız. Şunu içine saklayalım. Evet, bunu da yine tam yan kısma dibe kadar şöyle bunu da bu tarafa dikelim. Evet, şimdi ayağımızı dikeceğiz. Bunu tam şu ortadaki başlangıcın hemen yanına şu alana dikelim.
Şöyle bir önce bir tutturuyorum. Küçük şeyleri dikmek daha zahmetli. Elde tutması olsun. Evet, başladığımız yere geldik. Şimdi diğerini de hemen aynı yerin karşısına, aynı hizaya buraya dikelim. Buraya da dikip gelelim arkadaşlar. Evet, dikiş aşamasını bitirdik arkadaşlar. Bundan sonrasını silikonla yapıştıracağım. İsterseniz siz de buraya da dikebilirsiniz. Eğer elinizde yoksa ben uğraşmayacağım. Şimdi şu gözlere, kurbanın gözlerini keçeyle yaptım. Eğer elinizde siyah boncuk varsa 5-6 milim, aynı şu gözde olduğu gibi ölçüde, öyle de yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Ben de bulamadım, çok aradım ama evde siyah boncuğum yokmuş. Şöyle keçeyi uçlarını yuvarlata yuvarlata kesiyorum. Böyle minik yuvarlaklıklar yaptım. Şimdi beyaz kısmına yapıştıracağım. Şu ipleri de içeriye çekiyorum. Arkaya doğru. Bu ipleri de saklayalım. Daha sonra bunu şöyle ortasına yapıştıralım. Evet, silikonlu tabancamla yapıştırıyorum. İsterseniz soğuk silikon da olur. Kumaş yapıştırıcısı, hangisi varsa elinizde, böyle yapıştıralım. Dediğim gibi boncuk da çok güzel olur varsa. Daha sonra şimdi yeşili yapıştıracağız. Evet, gözlerimizin arkasını, ipleri saklamayı unutmayalım. Bunları düzelttikten sonra şimdi yapıştıralım. Bunda basma yerinde sorun var. Her aldığım bir sorun çıkıyor arkadaşlar. Evet, gözlerimizi de hazırladık.
Bunu daha sonra yapıştıracağız. Şöyle yerini belirlemek için. Şimdi gagamızı yapalım. Şöyle gaganın ters yüzünü yukarıya doğru getireceğim. Şöyle kavis, şöyle şeylik vermek için tersini yukarıya. Tam şu uca silikon sıkalım. Evet. Gözümün hemen bir alt sırasına tam ortaya yapıştırıyoruz. Şöyle de bir şekil verelim. Aşağıya doğru bakması için. Şöyle yapıştıralım. Evet, ördeğimizi bitirdik. Şimdi şapkamızı takıp gözlerini yapıştıralım. Şöyle. Şu arkası iyice aşağıya kadar gelsin. Evet, şapkamızı taktım. Şimdi tam şurada ikinci sıra üzerine gözlerimizi yapacağız. Arada 5 ilmek olacak. Şöyle. Şöyle iki yana gelecek arkadaşlar. İki yan. İlla sayı önemli değil. Şöyle iki yana. Aşağı değil, ortaya değil. İki yana. Yani saymasanız da olur. Ben sadece kendimkiyle aynı şeyi verdim, ölçüyü. Şöyle bastıralım, yapışsın. Ve civcivimiz bitti. Şimdi yanaklarını boyayalım en son. Şunu kapatalım. Evet, şöyle toz pastelim var. İsteyen allık da sürebilir. Veya hiç sürmeye de bilirsiniz. Şöyle toz allık. Çok oldu alalı. Geo marka. Soft pastel diye geçiyor. Evet, şöyle iki rengi karıştırıyorum. Yuvarlatıyorum. Böyle daha tatlı oluyor. Böyle yanak boyarsanız. Al yanak. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle yapalım. Ve anahtarlıklarımız bitti. Siz ister anahtarlık yapın, ister süs yapın, ister satış yapın. Çok tatlış oldular. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. Şöyle toparlayalım. Ve bol kazançlarınız olsun satış yapanlar için. Şöyle yapıp fotoğraf çekeceğim. Neyse. Evet arkadaşlar, tarifimiz bitti. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Arada böyle anahtarlıklar çalışacağız. Daha çok isteniyor çünkü. Evet, boyumuz 10 santim. Kadife iple örebilirsiniz. O zaman 20 santim olur. Böyle küçük oyuncakları kadifeyle örerseniz hep 2 katı büyüyor arkadaşlar. Aynı tarifleri örebilirsiniz. Evet, hepiniz kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum. Hoşça kalın.